İstihale makinesi ne demek? Dönüşüm makinesi demek. Şimdi mesela bize çok anlattılar. Fotosentezi var mı hatırlayan? Şurayı hatırlıyorsundur. Karbondioksit giriyor, oksijen çıkıyor. Ve bunu ne yapıyor biliyor musun? Benim balkondaki 30 santimlik çiçek yapıyor. Bu ne makinesi olmuş oldu? O zaman çiçekler bu cihette ismi Kuddüs'e mazhar mı? Neyi oluyor? Bir tecelliyah oluyor. Şimdi eskiden anlatırlar böyle. Diyarbakır'da bu kanalizasyon olayları şimdiki gibi düzenli değilmiş. Özellikle köy yerlerinde bu karpuz tarlalarının olduğu yerde kanalizasyon pisliği çok karışırmış. Ardından bir karpuz verirmiş Fatih. 30-35-40 kilo Diyarbakır karpuzu. Böyle. Bir tanesi diyor ben kız istemeye gittim diyor 35 kilo Diyarbakır karpuzuyla. Biz lokum götürüyoruz ya, o karpuz götürmüş 35 kilo. Nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Gübreyle. Allah o toprağı gübreyle öyle bir istihale makinesine dönüştürüyor ki. Buradan pislik akıyor, buradan yazın sıcağında yenen, dedim mi böyle sulara akan şeker şerbet karpuz çıkıyor. Normal bir şey mi bu? Kanalizasyonun normal şartlarda orayı kokutması, orayı biriktirmesi, gitgide yayılması, toprağın devamını da o hale getirmesi ve karpuzu yardığında içinden çıkması lazım. Ama sen gel o gübreyi istihale makinesine sok, dönüşüm makinesine sok ve yediğin en güzel karpuz olsun. Şimdi ardıç ağacını duydunuz mu hiç? Doğada böyle normal bir şekilde tohumunu ektiğin anda filizlenmiyor. Ardıç kuşu diye bir kuş var. O ardıç ağacının tohumlarını alıyor, atıyor ağza. Midesinde yine artık mayalanma mı, fermentasyon mu uğruyor. Sonra bir bırakıyor alttan böyle uçarken pıt diye. Hani savaş uçakları bırakır ya böyle malzemeyi pıt diye. Böyle giderken pıt diye bırakıyor. Of. Toprağa düşüyor o ardıç tohumu. Oradan ne yapıyor rüzgar? Biraz kumu böyle getiriyor. Rüzgar ters de eser, biraz böyle getiriyor. Biraz böyle. Ne oluyor tohum? İyice toprağa gömülüyor. Biraz yağmur geliyor. Ardıç tohumu bu şekilde neşvi nema buluyor. Şimdi baktığında bu ardıç kuşu, ardıç tohumuyla nasıl bir münasebeti var? İstihale makinesi. Yani hani biz kuşu görünce diyoruz ya, aa kendini temizliyor falan. Sadece böyle bakmayın. Kuşun kendisini bir de Allah Azze ve Celle istihale makinesi olarak da kullanıyor. Muazzam bir olay. Şimdi mesela kelebeğin kanatları pulcuklardan oluşur. Niye pulcuktan oluşuyor? Bak çok ilginç. Ben bir kelebeğim diyelim hemen. Kanadım benden büyük değil mi? Muhtemelen şu duvar kadar kanadım olur. Bu duvar bir kanadım, öbür duvar öbür kanadım. Şimdi ben şuraya ulaşıp nasıl temizleyeceğim bu kanadı? Temizleyemem. Ama o kanada kir gelmiyor mu? Gelmez olur mu? Geliyor mutlaka. Peki o kir nasıl temizlenecek? Allah o kanadı pulcuklardan yaratmış. Yağmur vuruyor ya. Eğer oradaki kiri alamıyorsa komple pulu alıyor. Pulla birlikte düşüyor kanat. Buna lotus etkisi deniyor. Duymuş muydunuz? Nanoteknoloji de böyle. Bu lotus etkisi dediğim bu olayı nilüfer çiçeğinde de görüyorsun. Onun yaprakları da aynı şekilde pulcuklardan oluşuyor. Eğer bir yağmur ya da rüzgar vurduğunda oradaki kiri çıkaramıyorsa kirle birlikte o tanecik çıkıyor. Almanya'da bunu otobandaki kameralarda denemişler. Kendini temizleyen kamera diye belki duymuşsunuzdur. Ya da şimdi kimyacılar dış cephe boyalarda temizliyor. Ne diyorlar? Kendi kendini temizleyen dış cephe. Ne demek bu? Parçacığını bırakıyor ki kendisini temizleyebilecek. Buna da lotus etkisi deniyor. Şimdi insanlar bu kadar ciddi mücadelelerle bunu yaparken, kainatta irade, akıl ve şuuru olmayan bu mevcudat ve bu varlıklarda ben sürekli bu faaliyetleri aktif bir şekilde görüyorsam, bu acaba bir temizleyenin olduğuna işaret ve delil olur mu olmaz mı? Olur. Temizlik faaliyeti varsa bir temizleyen olmak zorunda.